Ordu Fatih Lisesi 1980 yılında tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1987 yılında tamamladı, mezun oldu. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi 1992 yılında, doktorasını Selçuk Üniversitesi'nde 1996 yılında tamamladı. Gaziantep Sarı Salkım Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni 1987 ve 1990 yılları arasında, Sivas Cumhuriyet Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, Cumhuriyet Üniversitesi'nde Türk Dili okutman olarak çalıştı, görev yaptılar. 13 Haziran 1996 Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 30 Kasım 2000'de doçent, 9 Şubat 2006'da profesör oldu. 180'e aşkın kitabı, 100'e aşkın makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Bu kitaplarından 4 tanesi Harvard Üniversitesi, 27 tanesi Almanya'da, bir tanesi Avusturya'da, bir tanesi de Danimarka'da yayınlanmıştır. 1996-2010 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi'ne atandı. Halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendilerini arz ederim. Efendim buyurun. Bugünkü konumuz Kuzey Amerika'nın Sibirya kökenli yerli halkları. Şimdi daha önceki programlarda da bu işte arkadaşlar kaydediyorlar. Kaydediyorlar işte sonradan yayımlanıyor bu Vedat Bey'in falan önderliğiyle. Bazen yayınlanan o işte görüntülere bakıyorum. Ya insanlar hakikaten öyle enteresan yorumlar yapıyorlar ki bu konuşmalarımızın altına. Ya gerçekten bizim toplumumuz yeniliklere çok kapalı bir toplum, öyle gibi geliyor bana. Yani zaten şeyden de belli oluyor, yani aslında geçmişe baktığımızda da mesela Orhun yazıtlarını bir başkası, bir yabancı buluyor. İşte Kutadgubili'yi bir yabancı buldu işte. Ondan sonra işte Mısır piramitlerinin dibinde Türkler 300 sene dolaştı ama hiç dikkatlerini bile çekmedi. Sonra Nemrut Dağlısı'nı geldi bir yabancı buldu. İşte Ağrı Dağı'nı hakeza. Böyle ben size yüzlerce şey sayabilirim. Ama sadece Divan-ı Lügat-ı Türk tesadüfen Ali Emiri'yi biliyorsunuz buluyor. Yani çok da böyle yeniliklere değiliz. Şimdi ben bir önceki konferansımda aslında 26 bin yıl öncesinden başladım. Türk tarihini yazdığımı söyledim. 26 bin yıl öncesinden onunla ilgili bir konferans vermiştik. Şimdi oradan itibaren geliyorum ama hiçbir şeyi atlamadan geliyorum. Yani 26 bin yıldan beri. 26 bin yılın bir özetini yapacağım yine. Birlikte göreceğiz. Şimdi tabii bu 26 binden bu tarafa doğru gelirken daha enteresan şeyler karşıma çıktı. Altını çizerek söylüyorum. Bir kere başladım. 26 bin yıldan beri geliyorum. Ama ömrüm olursa bu 26 bin ile 40 bin yılın arasını da yazacağım. Yani gerisiye doğru da epeyce bir malzeme buldum. Demek ki iş epeyce bir karışacak. Öyle görünüyor. Konuştuğum her cümlenin arkasındayım. Yani bazı arkadaşlar da işte tarihçi olma. Ben Türk dili hocasıyım aslında. Tarihçi olmadığımı beyan ederek işte ileri geri konuşuyorlar filan. Ama ben dediğim gibi hiç alakası yok. Yani illa lisansı oradan okumamız gerekmiyordu. Ben merak ediyorum ve oradan dolayı yapıyorum. Şimdi Kuzey Amerika'nın Sibirya kökenli yerli halkları. Bir kere baştan şunu söyleyeyim. Bu konuyla ilgili çok laf edilmiş ileri geri. Yani Amerika kıtasına nereden geçildi, nereden gidildi, nereden gelindi filan gibi.
Bazı eski hocalarımız da bazı şeyler yazmışlar. Yani kulak dolgunluğuyla veya işte bulabildikleriyle falan bazı şeyler yazmışlar. Fakat benim bu konuya çalışmam bir kitap haline getirdim. Yani bir ay içerisinde de yayınlanır o kitap. Kitap bitti. Son okumasını yapacağım ve yayına vereceğim. Tamamıyla konuşuyorum, iddialı konuşuyorum. Çünkü arkeogenetik diye bir bilim dalı çıktı. Son 20 yıldır bu arkeogenetik üzerinden. %100 doğru sonuçlar alınarak çıkıyor. Yani öyle gidiyor. %100 doğru sonuçlarla konuşacağım şimdi. Çünkü arkeogenetik denilen bilim dalı öyle şakası falan yok. Yani o 40 bin yıl önce bir diş bulduklarında 40 bin yıl önceye ait o dişin kenarındaki besinlerden o kişinin neyle beslendiğine kadar muhteşem bir şekilde artık cevap verecek şekilde bilim o kadar çok değişti ve gelişti. Fakat bilimin gelişmesini, sosyal bilimlerin gelişmesini Türkiye'deki hocalarımız, bilim adamları hiçbir şekilde takip etmedikleri için tabii bunları kabullenmeleri falan da kolay oluyor. Aslında sosyal bilimler tamamıyla dünyada değişmiş. Biz hala Ham, Sam, Yafes, Babil hikayelerinden Ham, Sam, Yafes üzerinden tarihçilik yapıyoruz. Hiç de doğru değil tabii. Şimdi değerli arkadaşlar, bir kere söylediğim gibi biraz önce dünyada son dönem tarih, dil ve kültür araştırmalarında şimdi anlatacağım onu da teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak devrim niteliğinde çalışmalar yapmışlar. Yani öyle böyle değil, devrim niteliğinde çalışmalar. Ancak kalkınmakta olan ülkelerin bilim adamları bu gelişmeleri takip edemediği için genel anlamda sosyal bilimler araştırmalarında klasik araştırmalara devam ediyorlar. Ama şunu söyleyeyim, birkaç yıla o klasik araştırmaların tamamı çöp olacaktır. Onu da altını çizerek söylüyorum. Yani bizim tarihçi olmadığımızı söyleyenler veya bizim hayal kurduğumuzu söyleyenlerin çalışmaları birkaç yıla, çok kalmaz 5-10 yıla çöp olacağını özellikle altını çizerek söyleyeyim. Dünyada son dönemde tarih, dil, kültür araştırmalarında yeni teknolojiler kullanılmış. Bunun sonucu olarak genel anlamda geleneksel bilgilerin büyük bir bölümünün doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Son dönem teknolojilerin gelişmesine paralel olarak yapılan çalışmalarda Türk bilim adamları yer almadığı için Türk tarihi, dili ve kültürü savunmasız kalmıştır. Türklüğün değeri adeta yağmalanmaktadır. Yani bir yandan da bu gelişmiş ülkelerin bilim adamları yağmalıyorlar. Yani Türk kültürünü farklı şekillere götürüp yağmalıyorlar. Ben normalde dediğim gibi daha önceden belki hatırlayacaksınız birkaç cümle önceki sempozyumdan, konferansımdan anlatacağım. Çünkü bu Amerika'nın yerli halkları ile ilgili çalışmak benim bu projemde aklımda olmadığı halde sonradan ortaya çıktı. Homo sapiens hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Yani biz insanlar, düşünen insanlar, geleceğe yönelik planlar yapabilen insan çeşidi olan biz Homo sapiens türü insanlar ilk buluntuları Etiyopya'da bulunmuş. Afrika'da yani ilk buluntular. Sonradan Kenya denilen bir yer, bir ülke burası. Kenya'da Türk ana bölgesinde toplanıyorlar. Yani bir bölük orada var. Şimdi Türk ana 70 bin yıl önceden bahsediyorum bu Türk ana bölgesi olarak. 70 bin yıl önce Türk ana diye bir bölgede. Fakat ben bu Türk ana kelimesinin, sözcüğünün bu şekliyle, bu haliyle o dönemde olduğunu düşünmüyorum. Yani bu sonradan oraya verilmiş bir ad olmalı. Ama bu kelimenin üzerinde de ayrıca gitmek lazım. Bu ayın ortalarında gidecektim bir uymadı o. Gidip bunu da bakacağım. Yani burada enteresan bir şey. Ama bu şimdilik konumuzla ilgili değil ama 70 bin yıl önce Türkana diye bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yani oranın hiç değilse adının Türkana olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ben iddialı söylüyorum. Diyorum ki 26 bin yıl falan biraz önce de dedim ki ömrüm olursa 40 bin ile 26 bin yılı arasını da yazacağım dedim. Neye güveniyorum? Çünkü dünyadaki çalışmaları, modern çalışmaları yakından takip ediyorum. Nedir yakından çalışılan şeyler? DNA analizleri.
Değerli dostlar, DNA analizleri o kadar doğruya yakın bilgi veriyor ki şimdi bu Amerika yerlileriyle ilgili de tartışmayı kaldıran, aslında ortadan kaldıran bu DNA analizleri anlatacağım. Yani bu DNA analizleriyle ilgili işte yapılan çalışmalar artık son derece doğruya yakın, yani doğru, %100 doğru sonuçlar veriyor. Fakat bizde bu DNA meselesiyle ilgili ilgilenen aşağı yukarı kimse yok. Yani bir DNA çalışması ile ilgili bir Osman Bey arkadaşımız çalıştığını söyledi. 4 yıl var mı Vedat Bey burada beraber olduk. O hemen bir kitap hazırlayacaktı. Osman Çiftoluk değil mi? Doğru mu? Evet, o hazırlayacaktı. 4 yıldır da kitabı görmedik. Küçük de bir kitabı varmış onun eskiden. Onu alayım falan dedim, alma dedi. Yeni kitap gelecek. Türk'ün DNA'sı. Gerçi Türk'ün DNA'sını yazabilecek kadar da o duruma geldim. Çok çalıştım ben bu konuya. Yine altını çizerek belirtiyorum. Mesleğim olmadığı için teknik terimleri var onların. Yani boşluğa düşeriz, bir yerde yanlış yaparız diye korktuğumdan, ama bir ortak bulursam Türk'ün DNA'sı diye de bir kitap yazmayı hiç de uzak görmüyorum kendimden. İkincisi karbon 14 analizleri. Karbon 14 analizleri tamamen artık %100'e yakın doğru bilgi sunuyor. Şimdi bu karbon 14'ün mesela 1980'li yıllardaki halini bilirsiniz siz. Ama 1980'deki bilgisayarla şimdiki bilgisayarı bir karşılaştırırsanız DNA, bu karbon 14'ün de ne kadar geliştiğini fark edersiniz. 1980'de yapılan bir arabaya şimdi binilmiyor bile. Ama teknoloji müthiş bir şekilde bu karbon 14'ü de müthiş bir şekilde geliştirmişler. Yani şunu söyleyeyim size. İşte diyelim ki 45 bin, 50 bin yıl önce yerde bulunan bir kemiği yaşına kadar, gününe kadar artık bu karbon 14 doğru veri ile tanımlayabilecek duruma gelmiş. Peki başka bir şey, polen analizleri 1930'larda İsveç'te keşfedilmiş. Bu polen analizleri de işte yerdeki o bitkiyi vesaire falan filan, hangi bitkiydi, yani orada o zaman işte 40 bin yıl önce ne vardı ne yoktu falan. Bu şekilde doğruya yakın ya da %100'e yakın doğru veriler sunuyor bize. İzotop analizleri de yine yeni çıkan bir konu. O da yine doğruya yakın. Dolayısıyla bunların dördü. Bunlardan başka şeyler de var fakat baş ağrıtmamak için geçiyorum. Öyle ki tekrar söylüyorum. 40 bin yıl önce bulunan bir mağarada bulunan diş diyelim, bir insan dişinin üzerindeki o katmanları araştırıyor artık bu modern bilimler. Dişin yaşını, cinsini, hangi besinle beslendiğine kadar, işte karnının ne olduğuna kadar falan, çevresinde ne olduğuna kadar son derece enteresan şekilde hiç aşağı yukarı bu şekliyle sosyal bilimlere bakan bir arkadaşımızın olmadığını da söylüyorum. Ben bilmiyorum, varsa da. Tabii kimler çalışıyor buna? Son 50 yılda gelişmiş ülkelerin bilim adamları çalışıyor. Çok da şaşırıyorum. 60 kişi bir araya geliyorlar, bir makale yazıyorlar. Nasıl bir araya geliyorlar? O da şaşırtıcı. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsveç, İngiltere, Kanada, Avustralya, Çin, Japonya, Koreli bilim adamları bu işlerin farkında. Ama dediğim gibi bizden bu bilim adamlarının arasında herhangi bir arkadaşımızı ben şimdiye kadar tespit edemedim. Şimdi Homo sapiens türü, biraz önce de bahsettim, hani bizim dışımızda da insanlar vardı. Homo habilisler vardı, Homo erectuslar vardı, Neandertaller vardı, Denisova insanları vardı, bizden başka da insan türleri vardı. Ama bunların hiçbiri günümüze gelemedi. Niye gelemedi? Biraz belki bu Homo sapiens'in vahşiliğinden mi desek, ya da onlar konuşamıyorlardı, örgütlenemiyorlardı. Konuşup örgütlenemedikleri için ortak savunma hattı falan kuramadılar. Onlar bir şekilde, ama Avrupa'nın mesela Neandertaller'e çok uğraştım. Mesela Neandertallerin ana yurdu Avrupa. Avrupa'da birden yok oluyorlar bunlar, ama baktım, o biraz sonra anlatacağım, yanardağ patlamasında yok olmuşlar galiba. Toptan yok olup gitmişler yani o şekliyle. Tabii Avrupalılar o Neandertalleri şimdi Homo sapienslere yükleyerek tarihine büyük bir şekilde yanıltıyorlar, onu da söyleyeyim. Homo sapiens, yani bizim türümüz insanların Fas'ta 300 bin önceki kalıntıları varmış. Yani bulunmuş bunlar 300 bin önce. Etopya'da 200 bin yıl önce Homo sapiens kalıntıları bulmuş. 200 bin yıl öncesine ait filan. Şimdi bizim Adem nereye gitti filan diye o zaman soruyorlar bize. Ben de diyorum ki siz arayın bulun, neredeyse Adem işi de o öyle.
Şimdi Güney Afrika'da Blombos mağarası ve diğer alanlar erken Homo sapiens'in işte karmaşık davranışları. Yani ilk buralarda görünüyor ve Homo sapiens'in ilk yaptığı, şimdiye kadar tespit edilen ilk eser bu arkadaşlar. Bu bir aşı taşı. Bu aşı taşı da çok enteresan bir şey. Aşı boyası. Aşı boyası, şimdi bu 40 bin yıl falan diyorum ya. 40 bin yıl önce kırmızı boyayı yapmışlar. Kırmızı boya yapmış. Siyah boya da yapmışlar. Yeşil ve mavi rengi de yapmışlar. Yani boya yapmış adam. 26 bin yıl önce boya yapmış. Boya yapmış, pembe yapmış, açık pembe yapmış, koyu pembe rengi de yakalamış filan. Şimdi neden? O boya profesörleriyle konuştum. Yapmış olmaları mümkün değil filan. Olur mu? Şu aşı taşı, okra taşı diyorlar buna ya da okra. Bundan boya yapıyor. Hayvan yağıyla karıştırıyor, kaynatıyor. Yani vaktim dar olduğu için uzun uzun anlatamam. Ama bu boya sürüyor, duvara sürdüğü boyalar 30 bin yıl çıkmıyor. Fransa'da bir mağara var. Yüzlerce resim var içinde. Bu boyayla yapılmış. 30 bin diyorlar, inanmıyorum ama 14 bin civarı falan tahmin ediyorum. Her renk var arkadaşlar. Kırmızı falan filan. Mağaranın içindeki rutubete rağmen 1 milim esnememiş boya. Yaptıkları boyayı da o şekilde yapıyorlarmış. Ben olsam boya enstitüsünde çalışan o boyayı bir daha yakalar ve o boyanın üzerinden giderim. Lena Kaya resimlerine falan 14 bin yıl söylüyorlar. 14 bin yıldır orada kayanın üzerinde bu boya duruyor. İnmemiş o her şeye rağmen, o yağmur bu şeye. 73 bin yıl önce Kenya'dayız. Homo sapiens. Ya biraz önce de söylediğim gibi Türkana. Şu noktanın olduğu yer arkadaşlar. Yani bu şimdiye kadar olan konuşmamı önceki seferde belki hatırlayacaksınız olan arkadaşlar. Orada Homo sapiens insanları orada. Kenya'nın o üst kısmında bir yerde. 70 binli yıllar. Burası. Yani o Türkana Gölü falan filan olduğu yer Kenya. O üst tarafı Etiyopya falan. Oradan Türkana Gölü'nden bir şey oluyor bunlara. Bunlar buradan kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Bu hale gelmiş. Yanardağ patlamış büyük ihtimalle. Yanardağ patlayınca onlar buraya gelmişler. Levant bölgesine. 50 binli yıllar. 50 binli yıllarda Homo sapiens burada. İşte bu Levant diyorlar buraya. İşte gerçi Afrika'ya bir kısım gitmiş öyle görünüyor. Zenciler falan oradan kalma. O Etiyopya daha önceki zamanlardan kalma. Onlar B haplogrubu. Buraya çıktıklarında evriliyor. Her 2000 yılda da bir haplogrup evriliyor. Onu da söyleyeyim. Buradaki C yani haplogrup C. Buradan dağılanlar var. Burada ne olmuş? Buradan da kaçıyorlar. Yanlış mı gidiyoruz? Buradan da kaçıyorlar bir şekilde. Yani yukarıya doğru kaçıyorlar. Altaylara kaçıyorlar dikkat ettiyseniz. Bunun detaylarını da vereceğim şimdi. Burayı da merak ettim. Burayı gibi güzel bir yeri bırakıp da bu işte o zaman kim bilir ne kadar güzeldir. Niye oradan çıkıp gittiler de hani yukarıya doğru Altaylara kaçtılar? O zaman da bu İtalya'da 2 tane yanardağ patlıyor. Büyük yanardağ patlaması. İki tane yanardağ patlaması meydana geliyor. Burada da duramıyorlar. Yani bu bölge olduğu gibi kül altında kalıyor. Buradan da kaçıyorlar. Bu Avrupa'ya doğru çıkan ok doğru değil arkadaşlar. Yani onu o şekilde Avrupalılar bir an önce kendilerini Avrupa'ya taşıttırıp oradan ileri geri yazıyorlar, çiziyorlar ama öyle değil. O haritanın doğrusu bu Avrupa'ya giden çizgi dışında şöyle. Yani bu Moğolların Türk olup olmadığı tartışması var. Yani Mongolit tip ve Avrupa'yı tip diye 2 tipten bahsediyor. Bir sürü de çözemediler o sorunu. Ben çözdüğümü düşünüyorum bu genetik üzerinden de ayrıca. O Levant bölgesinde bir grup C iken orası haplogrup C iken birisi fırlayıp gitmiş bir grup Moğolistan'a. Öyle görünüyor. Moğolistan'a kadar çıkmışlar. Bunlar dilini geliştiremediler herhalde. Sonradan işte R haplogrubu yani Türkler oraya gittikten sonra bunlar Türklerle hamhal olunca Türkçeyi işte öğrendiler falan dilini geliştiremedikleri için bu şekilde Türkçeyle ya da Türklerle akraba oldular gibi görünüyor ama haplogrupları farklı. Onlarınki C, bizimki R. Özellikle söylemekte fayda var.
Buradan işte zenciler şeyde kalıyor. İşte bir grup Kenya'dan o yanardağ patlayınca herhalde oradan işte karşı tarafa geçti. Bunlar hep akademik çalışmaların sonucu çizilen şeyler. Yani bir arkeolojik alan bulunuyor. Oradaki buluntular arkeogenetik bilim çerçevesinde tahlil ediliyor. O haritaların hepsi bunun üzerine çiziliyor. Çok farklı haritalar var. Çünkü bazılarının işte başka çalışmalardan haberi yok falan derken durum bu yani. Bu şekilde Kenya'dan çıkıyor. İşte İsrail'in oraya, Avrupa'ya giden çizgiyi boş verin. Hazar Denizi'nin güneyinde ikiye bölünüyorlar oraya doğru çıkar yani bizim de dahil olduğumuz grup. Bir kısmı bu güneyden Hindistan üzerinden Avustralya kıtasına falan doğru gidiyor. Bir kısmı da gördüğünüz gibi şeye gidiyor. Yukarıya Altaylara gidiyor. Karabon mağarası. Orada da ilk buluntu Karabon mağarası vesaire. Bu Karabon mağarası falan o yüzden söylüyorum. Dedim ya ömrüm yeterse eğer bu sefer de bu 40 bin yılları ile 26 bin yılı arasını yazacağım. Şimdi niye 40 bin ile 26 bin yılı arasında fark var onu da anlatacağım. Ama Altaylar'da bu Karabon mağarası ben gittim buraya. Yani burada işte 40 bin yıl önce yapılan işte yaşanan bir yer burası. Arkeolojik kazılar falan yapılıyor. İşte buluntular var vesaire falan. Daha önceki şeyde de söyledim. İlk buluntuda kuş arkadaşlar dikiş iğnesi. 40 bin yıl önce dikiş iğnesini yapmışlar insanlar ve onun gözünü de koymuşlar. Ulu diye bir bıçak var. Bu önceden taştan yapılmış. Yani yukarıdan baskılayarak deriyi istediği hale getiriyor, kesiyor. Sonra işte deriyi de ip haline getiriyor, biçiyor bir şekilde yapıyor. Şimdi burada Karabon mağarasının çevresindeyken 30 binli yıllar, şunu da söyleyeyim, ilk çıkan adam 43 bin yaşında. Orada bir Moskovalı kolye ustası mamut kemiği bulup da hani boynuzu bulup da kolye yapacağım diye araştırma yapmaya çıkıyor. Kazakistan'ın Üst İşim köyünde bir kemik buluyor. Bakıyorlar mamut kemiği değil o. Sonradan gönderiyorlar Almanya'ya bir laboratuvara. Bu insanın 43 bin yaşında olduğunu belirliyor Almanya'daki laboratuvar. K haplogrubu olarak belirliyorlar. Yani K'dan sonra işte Q'ya kadar gelişen kısım bu gördüğünüz Altaylar'da falan gelişip aşağı doğru gidiyor. Yani beyefendi benim bir konuşmamla ilgili bu dağılımı anlatmış. R haplogrubu ile ilgili. Oradan bir bakıyorsunuz ki Hintliler de Altaylardan inme, İranlılar da Altay'dan inme falan. Yani iş aslında çok derin de şimdilik hazmede gidelim yani iş büyük aslında. Bu şeyi gördüğünüz o Karabon'dan sonraki noktalar Baykal Gölü'nün kenarı. Niye Baykal Gölü'nün kenarı? Bir kısmı şu şekilde atlayıp gitmiş Baykal Gölü'nün kenarına. O şekilde yazmışlar. Bir kısmı Altaylardan giderek yapmış. Şimdi Baykal Gölü'nün kenarı şu arkadaşlar. 30 binli yıllarda dünya soğumaya başlıyor. Buzul çağı başlıyor. Son buzul. Sonuç problem de Endonezya'da bir tane yanardağ patlıyor. Yine yanardağ. Yanardağ bu defa ekvatorda patladığı için dönüyor ve bütün dünyayı sarıyor o yanardağın külleri. Bu sefer güneş inemiyor aşağı. Güneş inemeyince buzul çağı ondan oluşuyor arkadaşlar. Yani buzul çağı dururken oluşmuyor. Bir yanardağ patlıyor, dünyanın yüzeyine sarıyor o toz bulutu. Dolayısıyla güneş aşağı inemiyor. İnemeyince şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi denizlerden kalkan bu nem, şimdiki işte yağmuru oluşturan nem, denizden kalkıyor bu defa karaya su olarak, yağmur olarak inmiyor. Nasıl iniyor? Hava soğuduğu için, güneş aşağı inmediği için, dünyaya teması kesildiği için kar şeklinde iniyor. Kar şeklinde inince şöyle düşünelim. Dağın o zaman diyelim ki 2000'li rakımlardaydı buz. Sürekli kar yağınca 1800, 1700, 1600, 1500, 1400 işte aşağı doğru iniyor. Altay dağlarını, o ilk yerleşim yerlerini işte artık kar, buz filan, bir de mağarada yaşıyorlar o dönemde. Tabii mağara dönemi dedikleri dönem. Oraları sarınca buradan Baykal Gölü'nün kenarlarına kaçıyorlar. Şimdi Baykal Gölü'nün özelliğine, bir kere Baykal arkadaşlar şunu söyleyeyim, şu günümüzde de dünya tatlı su rezervinin %25'ini oluşturuyormuş. O denli önemli bir yer orası. Donmamış orası, yani buzul döneminde de donmamış. Niye donmamış diye çok da merak ettim. Derinliği dünyanın en derin gölü. 1600 küsür metre derinlikte, yaklaşık 1700 metre derinliğinde.
Dünyanın ortası biliyorsunuz mağma, yani bildiğiniz pide fırını gibi yanıyor. Oradan o ateş veya sıcak gölün suyunu o dönemde biraz daha fazla ısıtıyor ve göl ılıman bir hale geliyor. Şimdi ılıman olması başka bir şey. Şimdi bu Baykal Gölü'ne aşağı yukarı 100'e yakın nehir akıyor. Ama çıkışı bir yerden. Yani nehre 100 tane nehir geliyor göle, çıkışı bir tane. Çıkış nere? Ankara Irmağı, Ankara Nehri. Bildiğiniz deniz yani, nehir de. Ankara Nehri, o gördüğünüz okun ucundan yukarı bu Baykal Gölü'nün suyunu oradan akıyor, yukarıya Yenisey Irmağı'na çıkıyor. Yenisey Nehri'ne çıkıyor. Fakat bu sıcak su çevreyi de bu şekilde ılıman bir hale getirdiği için, ılık su ya da öyle söyleyelim, o bölgede ırmağın kenarlarında yerleşim yerleri oluşmaya başlıyor. Şimdi mağaradan çıkıyorlar, toplu konut falan filan yapmaya başlıyorlar. İlk toplu konut alanları oralarda arkadaşlar, dünyada. Dünyanın aslında kuruluşu, ilk medeniyetin merkezi burası. Baykal Gölü'nün hemen üstü, Ankara Irmağı'nın çevresi. Ankara Irmağı, Ankara şehri de var orada. O şehir bizim bildiğimiz başkent Ankara ile aynı Ankara. Yani biz oradan geldik. Ankara, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin Ankara ismi de oradan gelme. 1937'de Atatürk bunu Yunanistan Başbakanı'na bir güzel anlatıyor. Diyor ki, dünyada her şeye sahip çıkıyorsunuz, Türkiye'de pardon. Her şeyin etimolojisini Yunanca yapıyorsunuz diyor. Bir yıl önce de Almanya'da bir harita çıkmış güzel. Onu da almış, hazırlamış. Yunanistan Başbakanı'na diyor ki, bak bu Ankara bu Ankara'dan geldi diye 1937'de bizzat kendisi de beyan etmiş yani. Biz de işte 100 yıl sonra uğraşa yeni öğreniyoruz bunları. Ankara Irmağı'nın kenarı. Şimdi Ankara Irmağı'nın kenarında 400 metre uzunluğunda 100 metre genişliğinde bir yer kazıldı. Burada kazılan yerde 13.000 tane arkeolojik veri elde edildi. Yani bulundu 13.000 tane. Bunlardan 850 tanesi öyle böyle değil arkadaşlar. Dünya tarihine yön verecek şekilde o kadar önemli unsurlar bulundu. Mesela ilk insan heykelleri orada bulundu. İlk mezar orada bulundu. Yani ilk gömü de orada. Yani bir çocuk, 4 yaşındaki bir çocuğu ölmüş ve evin içine gömmüşler. Evin içine gömdükleri çocuğun, yani o kadar katmanlı var ki işin. Evin içine gömdükleri çocuğu yanına, ruhu dirildiğinde öbür dünyada ne lazım olacaksa onları da yanına koymuşlar falan. Bir de uçar kuş şeklinde kemikten heykel yapmışlar. Figürün. Oraya koymuşlar mezara. Şimdi bu ne demek? İşte ruhun ölmezliği düşüncesi demek ki 26.000 yıl önce vardı. Yani biz öleceğiz de ruhumuz ölmeyecek ya. O düşünce demek ki 26.000 yıl önce vardı. Çocuğun yanına koymuşlar. Ama bununla birlikte şamanizmin olduğunu da biliyoruz o zaman. Niye? Çünkü o uçar kuş daha sonra da çok kullanılıyor. Hala da var. Yani resmini falan da çektim o uçar kuş. Sibirya'da dini ritüel alanlarında da var o. Hala ölenlerin ruhunu gök tanrıya götüreceğine inanırlar falan. Demek ki şamanizm de vardı falan. Şimdi bildiğiniz gibi falan değil. Yani o ben 26.000 falan derken orayı esas aldım. Bu arada parantez içinde de söyleyeyim, bu Ankara'nın Malta Köyü diye bir köy. Yani Malta Brett kültürü 2 yerde kazılmış da önemli olan. Malta ismi çok önemli. Niye önemli? Bu hani Göbekli Tepe vesaire. Şimdi 12 tane olmuş Göbekli Tepe. Onu da biliyor musunuz bilmiyorum. Yani önceden bir Göbekli Tepe'miz vardı. Şimdi 12 tane benzer tepe olmuş. Karahan Tepe vesaire tepe falan. O bölgenin adı da Malta arkadaşlar. Yani Türkiye'de bir tane Malta yer adı var. O da yani oradaki Malta Urfa'ya gelmiş. Yani Göbekli Tepe'yi yapanların da aslında kimliğini ortaya koyuyor. Yani Baykal Gölü'nün kenarından gelmişler aslında. Öyle yani. Şimdi burada bir medeniyet oluşturuyorlar ama bu ayrı bir konu. Ben Amerika yerlerini anlatmaya geleceğim. Geldim. Geçen geldiğimde de o bölgeyi anlatmıştım aslında genel olarak. Şimdi orada o çocuğun haplogrubu R. Artık K'den R'ye kadar gelişmiş orada. R haplogrubu bazal. Bazal ne demek? Kök. Yani ilk haplogrup R. R'yi aklımızda tutacağız şimdi. R önemli. Bu şu ilk yerleşim yerleri numaralandırdım. İlk gelinen yerler 1, 2, 3, 4. Sonra çoğalıyorlar. Ta yukarılara çıkıyorlar. Şu yukarıdaki nokta bunun bir yerde de ışığı vardı da. Acaba şu mu? Buldum.
Şuradaki nokta Yana denilen bir yer. Yana. Yana enteresan bir şekilde sanki o Baykal'dan da önce gibi. Çünkü R haplogrubunun bir öncesi P haplogrubu orada çıkmış. Yani Amerikalılar Q. Şimdi anlatacağım bunu da. Amerikalıların, o Amerikan yerlilerin haplogrubu genel olarak Q. Bizimki R. Bizim bir babamız var. Yani Amerika yerlileriyle aslında biz o kadar yakınız ki o kadar kardeşiz yani. Şöyle anlatacağım size. P diye bir adam var. P. P denilen adamın, P isimli adamın 2 tane oğlu oluyor. Öyle düşünün yani. R ve Q. Türkler genel anlamda R haplogrubundan, Amerikan yerlileri de Q haplogrubu. Yani o kadar yakınız ama o bağlantı noktası şurada bulunmuş onun. Yani Baykal falan daha aşağıda bir yerde, şuralarda. Bağlantı noktası da şurada bulundu onun. Yani nasıl oldu da geri oraya çıkıp geri mi geldiler veya bir şekilde ileriye doğru yapılacak artık araştırmalar falan. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Bu pek çok beni deport ettiler. Rusya'ya giremiyorum artık da. Ama Amerikan üniversiteleri buralarda harıl harıl çalışıyor arkadaşlar. Amerikan, Kanada üniversiteleri veya Amerikan üniversiteleri falan. Kore, Japonya falan filan buralarda harıl harıl çalışıyor. Bizden bir kişi bile yok. Oralarda kimse yok. Ben de gidip geliyordum. Beni de deport ettiler. Bir daha almıyorlar. Şimdi sonra çoğalıyor bu iş. Yani bu şeye doğru dikkat ettiyseniz ileriye doğru. Burada işte oradan buraya, buradan şuraya göçüyorlar. 12 bine doğru gelirken yani bu şu buralarda sonra şu şekilde Amerikan kıtasına 3 yerden geçiyorlar. Şu şekilde. Yani önce şöyle, sonra bölünüyorlar. 3 yerden geçiyorlar. Anlatacağım onu. Şimdi şu R'ye dikkat edin. R'nin 2 tane, bu Türkler arkadaşlar. R'nin Baykal Gölü çevresinde bulunuyor filan. Şimdi bu Amerikalılar Kızılderililerle filan amca kardeş bu. R denilen şey kardeş Amerika yerlileriyle. Zaten bu 26 bin yılı esas aldığım nokta ya dayandırıyorlar. Amerikalılar da çoğu kendisini o Baykal Gölü kenarındaki Malta'ya dayandırıyorlar. Çok da çalışma yapmışlar. Amerikalılar çalışma yapmışlar. Bahsettiğim Ankara şurası. Baykal Gölü'nün hemen şurası. Burası Ankara Irmağı. Şuradan dönüyor. Yenisey. Bu Ankara kelimesinin anlamı da ana kara demek arkadaşlar. Ana kara, ana yurt, ana memleket, ilk yurt anlamına gelen ana kara anlamına geliyor. Yalnız başka bir problem var. Yenisey'in adı da Yenisey değil. Ruslar sonradan değiştirmiş bu ismi. Anasuy o eski Türkçe adıyla. O Enesey, Menesey falan derken Kırgızlar onu daha sonra Yenisey şeklinde değiştirmişler. Burası. Yani bu bölge çok kritik bir bölge. Bence yani bu Mısır falan filan işte o işleri öne çıkarıyorlar filan ama dünyanın medeniyetinin kurulduğu yer bence burası. Yani Amerika yerlerinin tamamı buradan gitme arkadaşlar. Tamamı diyorum yani böyle çeşitli görüşler falan var da şimdi dün akşam da bir arkadaşı yazmıştı işte eski hocalar işte mesela Sümerler dağılmış bir kısmının Amerika'ya gittiğini falan söylemişler falan veya Mu kıtası hikayesi biliyorsunuzdur hepiniz. Hepsi masal bunlar yani bunlar o dönemde ortaya atılmış masallar. Şimdi öyle masal falan yok abi. Hep net bir şekilde takır takır anlatıyoruz. Yani ne söylediysem aynen kesin doğru gibi öyle gibi yani. Şimdi neler çıkmış o Malta filan? Şimdi şu şekilde heykelcikler var. Bunu Rus bilim adamları giyindirmiş. Yani şu heykelden şunu çıkartmışlar filan. Şunu. Yani bunlar aslında şu şekilde kemikten yapılmış ama bunlar aslında şu şekilde heykellerin üzerinden bunlar bu şekilde giyinik. Yani 26 bin yıl önce insanlar şu şekilde giyiniyormuş yani. Bu benim yapmamda değil. Bu bir Rus profesör hanımefendinin Buryat bir hanımefendinin yaptığı şey. Bu heykeli şu şekilde canlandırıyor. Bir de mikroskopiyle kadıncağız bunu büyütmüş. Yani onlar daha rahat girip çıkıyorlar şeyde. Bunlar Moskova Tarih Müzesi'nde bu heykelcikler bir kısmı da Ermitaj Müzesi'nde filan. Ermitaj Müzesi'ne ben 2 kere gittim. Adamlar açmıyorlar. Yani gidiyorsunuz Sakalardan başlatıyorlar. Sakaların olduğu yerden gezmeye başlıyorsunuz. Öncesi yok. 2 koridor daha var. Orayı açmıyorlar. Her defasında gidiyorum. Diyorlar ki tamirde falan diyorlar. Açmıyorlar. Göstermiyorlar orayı. Ama onlar rahat giriyorlar bu şekilde. Yani 26 bin yıl önceki elbise bu arkadaşlar. Yani bu bizim elbiseden de çok farklı bir elbise değil yani. Şimdi aslında bazı tartışmalar da var. Üzerindeki bu yarım ay acaba o zaman da ay diye mi
şekillendirildi de yaptılar falan. Yani o şekilde var işin. Tabi boyalar da bu heykellerin üzerinde bulunuyor. Yani nedir o? Mikroskobuyla falan yakından inceleyince buluyor. İşte mesela şu şekilde bir heykel bulunmuş. Bu şekilde elbise giydiğine, işte Rus bilim adamları bir hanımefendi, bu giyimci bir bayan, bu şekilde giydiğine işte şekillendirmiş, çizmiş. Şimdi iş şöyle, bu alttan yukarı Kenya falan, bu haritayı ben çizdim. İşte bu Karabon mağarasını oradan dağılıyorlar ve 3 yerden dikkat ettiyseniz Amerika kıtasına doğru gidiyorlar. Yani geçiş şöyle. Şu aşağıdaki Aleut adaları, şu adalar zinciri, bir kısmı buradan geçiyor, bir kısmı da yukarıdan geçiyor. Diyeceksin ki buradan nasıl geçtiler bunlar? Kayık kuyuk yok. Onu da anlatacağım da. Şimdi bu buzul döneminde biraz önce anlattım. Denizden kalkan nem geriye su olarak inmediği için kar olarak karaya iniyor. Deniz seviyesi 120 metre aşağı inmiş arkadaşlar. Yani bildiğiniz 120 metre aşağı iniyor deniz seviyesi. Bu buzul döneminde. Bu dönemde bu Aleut adaları bir ada zinciri burası. Bu çizdiğim hemen şu üstünden 120 metre inince bu adalar birbirlerine birleşmişler. Bir kısmı oradan geçmiş. Bir kısmı bu Bering Boğazı denilen yer boğaz değilmiş. 1200 kilometre genişliğinde orada bir ova oluşmuş. Ova, bir de orada nem çok olmayınca burası otlu, çimenli, böcekli, çiçekli bir yer haline gelmiş. Bu bahsettiğimiz Bering denilen. Bering de Danimarkalı bir denizci adam. Yani o sonradan verilmiş bir ad da. Burası 1200 kilometre. Yani o kıtadan bu kıtaya geçerken insanlar zaten hiç fark etmemişler bile. Yani o dönem elde harita yok. Daha 1500'lere kadar yok biliyorsunuz. Amerika kıtasından haberi yok. Hiçbir kutsal kitabın haberi yok. Amerika kıtasından mesela. Hiç kimsenin haberi yok. Biliyorsunuz tamamen tesadüf bulunuyor yani. Dolayısıyla o dönemde insanlar oradan oraya geçerken falan öyle bir yerden bir yere geçtiklerini falan düşünmüyorlar. Yani o yabani hayvanlar o bölgeye çıkıyor. Çünkü bu bölge dediğim gibi 1200 kilometre genişliğinde su inince 1200 kilometre genişliğinde oluyor burası. İşte otlak falan. Yabani hayvanlar gelince tabii insanlar da o dönemde av yaparak besleniyorlar. Dolayısıyla onlar da arkasına düşüyor. Sonra arka tarafa dönüyorlar. Şimdi bir kara köprüsü modeli biraz önce anlattığım kara köprüsü, yani şurası bir kara köprüsü oluyor. Sonra kıyı rotası işi var. Şimdi biraz sonra onu da anlatacağım. Bir de ada zinciri göçü var. Ada zinciri göçü de şu. Bir de kıyı hikayesi var buradan. Şimdi karşı tarafa geçiyorlar. Karşı tarafa geçtiklerini ben tarih çıkarttım. Şimdi 2 yerden gidiyorlar karşı taraftan da. Sonra birleşiyorlar. Aleut adalarından gelen şu deniz kenarını, sahili izleyerek ta aşağı kadar iniyor. Bu gelen, Aleut adalarından gelen tayfa. Diğer tayfa, şimdi onun da detaylarını anlatacağım. Oradan gelenler şuralarda bir yerde birleşiyorlar. Buradan geliyorlar. Bu Kanada, Amerika Birleşik Devletleri burada çakılıp kalıyorlar. Şimdi buraların detaylı haritalar. Yani benim çalıştığım yer, şimdi size anlatacağım yer şuradan yukarısı. Yani aslında şuradan yukarısını anlatacaktım. Fakat bazı gruplar, şimdi göreceksiniz haritada, şuralara falan da inmişler parça parça. Dolayısıyla tam almadım. Yazın Amerika'ya gidiyorum ama yani planımı, programı yaptım. İşte o projemi de yaptım. Şimdi Kanada'yı boydan boya araştırdım. Onu anlatmaya geldim. Şimdi ondan sonra Amerika'yı araştıracağım. Yalnız bu gördüğünüz arkadaşlar, bütün o noktalar falan filan, dikkat ettiyseniz hiç başka yerden gelen giden yok arkadaşlar. Tamamı Sibirya'dan, bizimden ayrılarak ya da işte Türklerle artık o Ural Altay. Bu arada söyleyeyim, bunların mesela özellikle şu bölgenin dilini yani özel inceledim. Kitapta yazdım, bir aya kadar çıkar o kitap. Hep dille ilgili bölümlerde yazdım. Burada kısmen anlatacağım şimdi. Bir kere mesela Ural Altay dil ailesinin 18 ortak özelliği var. Yani sıfatın işte sonda olması, işte kadın erkek ayrımının olmaması, işte sondan eklemeli dil oluşu falan filan gibi. Bu bahsettiğiniz yani aşağıdaki dillerin çok şimdilik bilmiyorum ama yani çok şey değişeceğini düşünmüyorum. Yani ön okumalar yapıyorum da. Tamamıyla 18 Ural Altay dil özelliğinin 18'i de ortak arkadaşlar. Yani o denli yani. Dil olarak da öyle. Şimdi ben işe 5 yerden gittim.
Arkeogenetik üzerinden gittim. Yani DNA ve DNA'nın bize verdiği sonuç üzerinden gittim ki %100 doğru sonuç çıkıyor buradan. Sonra tarihini yazdım. Bu işte giden etnik grupların arkeoloji üzerinden. Onu da anlatacağım şimdi. Dilleri üzerinde durdum. Yani işte bu Sibirya dilleri, Türk dilleri ve Ural dilleriyle ortak özellikler üzerinde durarak gittim. Yer adları üzerinden gittim ki çok şaşıracaksınız şimdi. Bu özellikle yer adlarına çok şaşıracaksınız eminim. Çünkü ben de çok şaşırdım çünkü. Orası çok tarihi bir şey olacak bu yer adlarıyla ilgili. Mesela Türk adının ne zamandan beri olduğu ile ilgili ben daha geçen sene bir kitap çıkarttım. 5000 yıla kadar gitmiştim geriye. Ne zaman bu Avrupalıları çalışmaya başladım? Şimdi baktım ki Kanada'da 40'ın üzerinde Türk dağı, Türk tepesi, Türk gölü var. İyi de bu en son giden adamlar 12 bin yıl önce gittiğine göre demek ki 12 bin yıl önce götürdüler ve oraya verdiler o isimleri. Demek ki Türk adı 12 bin yıl önce de var idi. Şimdi göstereceğim size böyle resimlerine kadar dağları, dereleri. Bir de kültürel karşılaştırma. Mesela dindir, işte kullanılan malzemedir vesaire. Yani o işte 5 yerden gittim. Yani kitabımda 5 bölüm. Şimdi arkeogenetik davası Amerika kıtası ne? Şimdi onu anlatayım kısaca. Amerika kıtası Batı Yarımküre'de yer alıyor. Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere 2 kare. Bazıları 3'e ayırmışlar. Ortası da var işin. Oluşuyor. Berik Boğazı'ndan Horn kadar. Yani Berik Boğazı ta yukarıda, Horn Boğazı da Şili'nin dibinde. Dünyanın en büyük ikinci kıtası. Yani Asya'dan sonra ikinci kıta. Yaklaşık 42,5 milyon kilometre kare. Avrupa'nın yaklaşık 12 bin milyon kilometre olduğunu düşünürsek 4 tane Avrupa ediyor aşağı yukarı. Yani 3,5-4 öyle düşünün. Dünya kara oranının %28'ini oluşturuyormuş. Atlantik Okyanusu çevresi çok enteresan. Doğuda Atlas Okyanusu, batıda Pasifik Okyanusu ve güneyde ise Güney Okyanusu'na çevrili. Amerika kıtası dağ sistemleri, yani çok dağ var. Enteresan bir şekilde biraz da şeye benziyor bu bizim Asya kıtasına. Geniş ovalar, ova halkları falan diye de söylüyorlar. Büyük nehir havzaları, mesela öyle nehirler var ki böyle gerçekten çok şaşırdım. Gittim yani şeyde epeyce bir dolaştık falan. Ve farklı iklim şeyleriyle, mesela bazı şeyler var oradan getirmişiz. Mesela kabak denilen şeyi, işte domates, patates, fasulye, işte bazı şeyler oradan tütün mesela. Oradan biz bilmiyormuşuz yani o şeyden İspanyollar gittikten sonra. İşte bazı şeyler buradan gitmiş filan. Orada üretmeye başlamışlar onlar. Şimdi dikkat edeceksek arkeolojik veriler çok oynamışlar. Buranın da tarihiyle ileri geri çok oynamışlar. İşte bazıları böyle herhalde böyle uç adamlar çıkıyor. Mesela Amerika kıtasının ortasında, geri gideceğim şimdi biraz. Şimdi bir bakıyorsunuz mesela yukarıdan aşağı 20 bin ile 12 bin yıl arasında değişen şey. Şuralarda bir yerde 26 bin var, yok 35 bin var falan. Belli ki arkeologlar onu kasıtlı olarak oynuyorlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü diğer her yer 12 bin ile 20 bin yıl arasındaysa oranın bir şekilde zaten kendi aralarında da tartışıyorlar. Öyle bir şey olamaz falan gibi. Yani bir şekilde oynanmış filan. Veya Asya'da işte kullanılan bir malzeme getirildi falan gibi bu şekilde yorumlar var. Ama yaklaşık 15-20 bin yıl işte önce, ama en son gidenler aşağı yukarı 12 bin yıl önce gitmişler. O deniz seviyesi, işte buzlar eriyince deniz seviyesi yükseliyor, geri yerine geliyor. Ondan sonra bir daha gidemiyorlar filan. Avrupalıların 15. yüzyılın sonundaki gelişiyle küresel tarih açısından yeni bir dönem başlıyor Amerika kıtasında. Bu tarihten çok önce gelişmiş yerli uygarlıklarda derin bir kültürel birikime ve uzun süreli insan yerleşimine ev sahipliği yapmış olan kıta, ondan sonra tabii bütün her şeyi, bütün düzeni bozuluyor yani. Bir de şeyi merak ediyorum, acaba o yerlilerin kurduğu kaç devlet kaldı? Galiba Küba mesela onlardan birisi falan, ama çok büyük soykırımlar yapmışlar Amerikalılar. Şimdi bu arkeogenetik hikayesi, Amerika'nın kökenli yerli ataları, yani kimdir bunların ataları? Arkadaşlar net bir şekilde belli. Bu biraz önce anlattığım bu 26 bin yılı esas aldığım şeydeki bu özellikle Malta Bret kültürüyle birleştiriyorlar. Çünkü kardeşi onların. Bir üst grubu var bunların. O da P. Şimdi P haplogrubu R ve Q haplogrubunun ortak atasını oluşturuyor. Yani bir P haplogrubu var. Yani P diye bir adam var. Bu P'den 2 tane evlat doğuyor, oğul. Birisi işte R, demin de anlattım, birkaç kez tekrar etmiş oldum şimdi.
Türkleri ya da o Asya halklarını, Türkçe konuşan halkların genellikle. Yani o halklar da biraz derin de aslında bununla ilgili de bir ayrı bir toplantı yapmak lazım. Aslında bu Osman Bey'i de çağırarak yani davet ederek bunu ayrıca bir konuşmak lazım, bu genetik meseleyi. Oradan R ve Q haplogrubu çıkıyor. Amerika yerli halklarının tamamı arkadaşlar, tamamına yakını Q. Şimdi bizde 4 tane haplogrup var. Türklerin mesela bizim toplumda da ağırlıklı olarak. Birisi C. Biraz önce söyledim, bu Mongolit, yani bu Moğollar gitmişler ve bize de karışmışlar sonra. Yani içinizden bazı arkadaşlar pat diye C'ye çıkabilir. Hiç kafanızı yormayın çünkü aynı kültür dairesinden geliniyor. N bu şeyin üstü. Rusya'nın üstü Finliler, Estonlar, bu Macarlar falan filan olduğu grup N. Bir de R işte bizim bulunduğumuz grup. Bir de Q mesela Amerika'ya gitmeyenler de bizimle beraber şeye gelmişler. Yani Anadolu'da da çıkıyor bu işte. Azerbaycan'da şurada burada da bu Q orada da çıkıyor. Yani demek ki bölündükten sonra hepsi gitmemiş. Bir kısmı geri kalmış. Buradan devam etmişler. Şimdi en büyük dayanağımız arkeogenetik meselesi. Arkeogenetik meselesini Q haplogrubu. Nerede çıkmış? Arkadaşlar daha açık bir şekilde bu haritayı görüyorsunuz değil mi? Bu şeyde Altayların orada direkt şurada Q'yu tespit etmişler. İlk Q şurası. Bir nolu Q hatta yazmışlar bu. Bu benim çizmem değil bu. Bu bildiğiniz bilimsel bu işlerle uğraşan şeylerin haritası bunlar. Q bir kısmı burada kalmış. İşte onunla dediğim gibi Anadolu'ya falan da inenler var onlardan ama asıl Amerika yerlilerinin tamamı bir kere şuradan biliyoruz ki Amerika yerlilerinin tamamı nereden gitme? Efendim Sibirya'dan gitme olduğu net bir şekilde şeyle beraber net tartışılmayacak şekilde ortaya bir kere koyuyor bizi. Sonra bu tabii Amerika kıtasında ilk geçilen yerler, şu hani kıtayı geçiyorlar ya şuralarda bütün arkeolojik kazıların raporlarını inceledim. Ulaştım bir halle. Yani mesela en önemli nokta Swan Point diye bir yer var şurada. Yani geçmişler şurada bir yerde durmuşlar. Burası milattan önce 14.200 yıl önce yaşanılan bir yer orası. Yani o arkeolojik verilerden falan. Şimdi öbür taraftan geçtikleri kesin. 14.200 yıl önce de geçtikleri kesin falan aslında yani kesin bir şekilde bilgilerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Bu bütün arkeolojik kazı alanlarını aşağı yukarı dediğim gibi inceledim. Yani bunlar kitabımda böyle geniş bilgiler verdim bunların şeyiyle ilgili. Little bilmem Crack diye bir yer. 13.500 ile 11.500 arasında yaşamışlar bir mağarada. Little John alanı 14.000-12.000 yıl arasında yaşanmış. Denli mağarası 12.000-14.000 yıl arasında yaşanmış. Bluefish mağarası Kanada'nın yakınında 14.000 yıllarında yaşanmış. Eski Crow alanı 14.000 yıllarından. Mekanize geçitiyle ilgili bir bilgi vereceğim şimdi. Onunla ilgili ayrı bir bilgi vereceğim. Bir de arkadaşlar şunu ayrı bir renk yaptım. Bilerek yaptım. Niye bilerek yaptım? Şimdi kelime neye benziyor? Baktınız mı hiç? Evet. Şimdi bunu hep ayak oyunlarıyla bu şekillerde oynamışlar. Arkadaşlar benim doçent olduğumda ilk makalelerimden bir tanesi T çokluk eki ve kavimlere geliyor T. T Türkçe ve çok arkaik bir şeyi Türk Dil Kurumu'nun belleteninde yayınlandı. O zaman işte bu çok daha sıkıydı bu işte. Bu T eki sondaki T eki larler anlamına geliyor yani bildiğiniz larler. Şimdi bu biraz sonra başka bilgiler de vereceğim bununla ilgili de. Çok yer adı var Kanada'da bu şekilde. Bu bana öyle geliyor ki Türkler. Şimdi kazıyorum, atıyorum, araştırıyorum falan ama hiçbir yer böyle bir şey demiyor. Peki ne olabilir? Diyor ki mesela Fransa'dan gelmişlerdir, İngiltere'den gelmişlerdir. Soy isim üzerinden işte bu şekilde savunmaya geçmişler hep. İyi de İngiltere'den de geldiyse, Fransa'dan da geldiyse sonuçta bu arada şunu söyleyeyim. Türk yerleşim yerleri dünyada Türk adlı yerleşim yeri en fazla Fransa'da var. En fazla. Yani o bir proje yapıp da şey yapamadım. TÜBİTAK projeyi verdim ve reddettiler. Türk isimli yer adları dünyada hepsini çıkarttım.
aklınız hayaliniz durur yani öyle böyle değil. Bir kısmını anlatacağım şimdi. Bu Clovis kültür alanı işte 13.200-12.000 yıllar arasında. Falsom kültür alanı işte bunlar hep ayrı ayrı tekrar başlık atılacak ve şey yapılacak. İşte Mamut mağaraları 5.000 yıl önce işte yukarıdan aşağı indiği için 5.000. İşte Kopir Ferre alanı 15.000-16.000 yıl önce. İşte burada bir fitnelik olduğu falan belli yani. Bu mesela şurası 22.000 falan. Kendi aralarında da tartışıyorlar. Diyorlar ki ya bu böyle olmaz yani. Çünkü orası 12.000, burası 13.000 bilmem ne, orası nasıl falan. Ama beni ilgilendiren bir şey yok. Yani ben kazı raporu ve kazı sonuçları üzerinden gidiyorum. Şimdi bu hem kazı sonucu itibariyle hem de genetik konusundan dolayı bu Amerika yerleri tamamının Sibirya'dan geçtiği şu şekilde bir kere yerine koyalım. Onu bir yerine koyalım ve devam ediyoruz. Şimdi tarih olarak gidiyoruz. Tarih. Tarih Kanada'da yerli halkların yani aşağı doğru değişecek işler. Yani Orta Amerika'ya ve Güney Amerika'ya doğru değişecek. Ama Kanada'da 3 tane yerli halk var. Büyük halk. Yani kalabalık halk. Bunların nüfusu Kanada'da yaklaşık 2 milyon civarında. Kanada'nın nüfusu sanıyorum 40 milyon falan mıdır? Yani o civar olması lazım. 2 milyon civarında kalmış ki. İyi kesmişler yani iyi soykırım yapmışlar. Bunlar deneler. Yani bunların dilleri de Atabaskan dilleri. Atabaskan diye yazmışlar da. Bu arada başkan kelimesinde özellikle söyleyeyim, başkandaki kan eki, ben dinci olduğum için söylüyorum. Bizdeki erken kelimesi falan filandan değil o. Kaan kelimesinin bozulmuş şekli. Bir kez kan eki burada diğer yerlerine benzemiyor. Kan eki başkan, ata başkan. Yani bildiğiniz ata başkan. Buyurun. Yani adamların dillerinin adı. Bu dilleri de o şeye de baktım. Yani niye bu üç büyük gruptan bir tanesinin dilinin adı Atabaşkan dilleri. Şimdi anlatacağım o dille ilgili de yapılıyı da anlatacağım. Şimdi niye öyle bir ad vermişler? Atabaşkan Gölü var. Atabaşkan Irmağı var. Atabaşkan şehri var. Atabaşkanlar o Atabaşkan Gölü'nün çevresinde yaşadıkları için bu işte İngilizlerle genellikle Fransızlar gelmişler Kanada'ya. Atabaşkanlar diye söylediği için işte onlara o ismi bu şekilde veriyorlar ve genelleşiyorlar. Inuitler var. Alın size bir tane daha T eki. Inuit diye geçiyor. Bu kelime de ana kelimesi. Yani bir gün aslında o ana kelimesinin üzerinden de bir konferans vermek gerekiyor. Bu sefer Japonya'nın yerlilerinin işte ana kültürü vesaire o da çıkıyor ortaya da. O daha başka bir şey de. Onu ben aslında yanıma aldım böyle biraz güleriz diye. Bulamadım şimdi. Aslında not tutmuştum bu analarla. Bir de Anishinaabe veya Algonquianlar. Bunlar 3 tane ana grup tarih olarak baktığımızda. Bunun dışında 7 tane de küçük gruplar var. Sağda solda yerleşmiş. Bunların haritalarını vereceğim şimdi. Bunlar işte gördüğünüz arkadaşlar biraz zor telaffuz ediyor. Sioux, Salish. İşte bu Vakasan, Han kelimesi çok enteresan burada. Tisim, yani neyse nasıl okunuyorsa Yan halkı, Hayda halkı, bizde Kutunaks halkı diye. Küçük böyle nüfusları 1500-2500 arasında iyice doğramışlar onları. Bunlar da benziyorlar birbirlerine ama dediğim gibi aradan 12.000-14.000 yıl geçince tabii bizde de farklılıklar oluyor. Yani işte hemen Azerbaycan Türklüğüyle bizim aramızda 1000 yılda neler değişti. Onlar da bu şekilde fark ediyorlar. Şimdi şu şekilde şimdi Nedane dilleri yani Atabaşkanların şöyle nokta şu bölgeye yerleşmişler bunlar. Alavut grubu da tamamıyla deniz kenarına yerleşmişler. Bu Algonquianlar da tamamıyla bu şimdiki işte bu Toronto, Ottawa falan işte bu benim özellikle gidip incelediğim kısma da onlar gelmişler filan. Şimdi demin söyledim dedim ki şu Amerika kıtasının sınırı falan şuralardan bir yerden kesiliyor aslında. Şimdi ayıramadım. Niye ayıramadım? Çünkü bunları işte ayıklayarak gittiğim için yani ileriye doğru düzelecek artık da. Yani Orta Amerika'yı alacak mıyım, almayacak mıyım veya
Kuzey Amerika, Güney Amerika diye tekrar, bu Amerika'da başka gruplar da var işte, ayrıca yazın gideceğim onlara. Şimdi bu şey aslında bu şekildeymiş bunlar. Bu şekilde rahat gül gibi yaşıyorken bir gün bakıyorlar ki İngilizlerle Fransızlar bunların kapıyı çalıyor, bunların yerini, yurdunu elinden alıyorlar arkadaşlar. Çok enteresan bir şey ya. Böyle biraz gittiğimde böyle yaşadım da, yani geliyor birisi elinizden yerinizi, yurdunuzu alıyor, sizi sağa sola sürüyor, öldürüyor falan filan. Ne travmalar var. Yani almışlar bunları sağa sola sürmüşler falan. Şimdi demek ki dedik ki 3 tane ana grup var. Onların yanında da bir de işte küçük gruplar var. Bunlar artık nüfusları ne kadar da işte 3-5 bine inmiş şimdi bunlar falan, ama yaklaşık 2 milyon civarında Kanada'da bu Amerikan yerlileri. Şimdi deneler hakkında önce dene birincisi. Kimmiş bu deneler? İşte dene ağırlıklı olarak Kanada'nın kuzey ve batı kısmında, Alaska bölgesinde yaşıyorlar. Yerleşim alanları ta yukarıda bu denelerin. Mekanize nehri havzası. Bu çok enteresan. Demin bir harita gösterdim size. Ortadan gelip de oralara çakılıp kalan diye ya. Burada çok büyük bir nehir var. Bu nehirin bağlantıları var aşağı doğru. Şeyden gelen bir grup buradan aşağı inmiş, bu şeyler, deneler orada. Bu Atabaşkanlar falan da burada. Atabaşkan Gölü de galiba şurası. Şurasının olduğunu düşünüyorum şimdilik. Bu nehir yataklarında falan bir şekilde bakmışlar, şeyler falan verimli, geçim falan kolay. Bu şekilde çakılmış kalmışlar. Asıl gidenler, aşağı doğru gidenler şuradan sahilden, herhalde o kumdan gitmek, denizin kenarından gitmek biraz daha kolay oldu onlar için. Çünkü buradan aşağı işte dağlar, mağlar falan işte biraz daha sıkıntı falan. Deneler bu bölgeye yerleşiyor. Bu ırmağın çevresine yerleşiyorlar. Orada balık falan tutuyorlar ve öyle geçinip gidiyorlar. Günümüzde 50 bin kişi falan kalmışlar bunlar. Nüfus farklı alt gruplara ayrılmış falan, ama şimdi bizim konumuz o değil. Şey de şu, dillerinin haritası da şu, işte böyle grup böyle, bunlar birbirlerinden aslında kısmen farklı. Azerbaycan'da bizim gibi mesela şunlar, şu bilmem ne farklı. Şurada da Han diye bir topluluk var yani. Bunu biraz sonra özellikle üstünde de duracağım da. Yani bu kadar tesadüf olmaz da, yani onu da bilmiyorum. Mesela bunların bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri'nin şurada oturuyorlarmış. Yani öyle bir durum. Evet. Aile yapısı bunlar. Dili nedane dili, Atabaşkan dilleri diyorlar. Dil yapısı fiil merkezli. Aynen bizdeki gibi. Çok ekli yapı. Yani bizdeki gibi. Uyumalıyım gibi. Geçim biçimi avcılık, balıkçılık ve toplayıcılık. Tam bizim bu eski halimiz. Temel av hayvanları ren geyiği, geyik, tavşan, balık. Tam aynen yerleşim biçimi. Mevsimsel hareketlilik. Nehir, göl ve çevresinde geçici kamplar. Toplumsal yapı, aile ve akrabalık temelli küçük gruplar, çok önem veriyorlar büyüklerine falan. O ata işinin bu kadar da öne çıkmasının şeyi o. Bilgi aktarımı, sözlü gelenek, anlatılar, yaşlıların öğreticiliği. Bunlar yazıyı bilmiyorlar arkadaşlar. Yazıyla ilgili çok bir şey, ya da bizdeki damga zenginliği bunlarda yok. O kesilince bağlantı. Şimdi bazı şeyler anlatacağım. Bazı şeylere gitmemiş mesela kıtaya. Yani mesela tekerlek yok, madenciliği hiç bilmiyorlar. At yok, hiç yok. Atı İspanyollar da görmüşler 1600-1500'lü yıllarda falan. Öyle. Şimdi dil özelliği çok enteresan, yapı benzerliği falan da var. Aynen bizim gibi. Tobi, su kenarı demek. Tisem, Nil, çukur alan demek falan. Yani bu şekilde bizdeki gibi isim tamlaması gibi. Ana, her yerde ana. Ana kelimesi her yerde ana. Ata kelimesi her yerde ata kelimesi. Yani bazı sözcükler aradım öyle ortak falan. İşte dizildi işte şu şekilde. Mesela naki iki, işte la el demek, işte nasıl olduysa falan bir şekilde. Bu şekilde böyle liste uzayıp gidiyor falan. Fakat adamlar hiçbir şey yazmadıkları için bu işte Amerikalılar oraya gidene kadar. Dolayısıyla ses denkliği şu bu falan filan epeyce bir değişmiş ama bazı şeylerden duruyor. Ana, ata filan. Bazı yerler işte dillerde daha farklı kelimeler var filan. Bu arada tabii Sibirya Türkçesini bilmiyorum ben. Yani Yakut Türkçesini. Yakut Türkçesi ile ilgili özel bir çalışma yapmak lazım. Onu öğrenip ondan sonra bir karşılaştırma yapılırsa iş nereye gider onu da bilmiyorum. Ama yalnız kaldığım için o şimdilik bu şekilde gideceğim. Yani bu. Durum bu. Zaten gerçeği de ortaya koyuyor. Dil benzerliği falan. Han halkı var orada, demin gösterdiğim yerde. Bu benim ilgimi de çekti. Han halkı Kanada'nın Yukon bölgesinde ve kısmen Alaska sınırında yaşayan Athabaskan dil ailesine mensup. Yani Athabaskan dil ailesine mensup Han halkı
Sibirya'dan geldiği falan filan işte 5-10 tane özellik var ama işte sorsan Türklerle alakası var mı? Yer yerinden oynuyor. Yani yoktur diyorlar. Artık bunu da size bırakıyorum yani. Eskimo Alavutlar bunlar ayrı. İşte bunlar da şeyden o ada silsilesi üzerinden gelenler. Bunlar nereye yerleşmişlerdi? Bunları ta yukarıya çıkacak olursak haritadan bunlar şeylere siyah olan deniz kenarlarına bunlar balıkçı. Daha çok oraya yerleşmişler bunlar. Yine aynen Alavut dil ailesine. Bu daha yakın Türkçe'ye öyle bir şey. Genel tahminlere göre 220-250 bin kişi civarındaymış bunlar da. Bunların yaşamaları yine şu şekilde. Demin gösterdiğim siyah yer gibi. Burada biraz daha renkli ama geniş yerleri bunların şu arkadaşlar. Şurası bunların. Buradan şuraya kaymışlar bunlar. Yani o şekilde gitmişler. Peki özellikleri ne bunların? Tabii kitapta hep ayrı bir bölüm. Eskimo Alavut dili, işte fiil merkezli, çok ekli yapı. Tek bir sözcükle bizdeki gibi uyumalıyım. Yani bir sözcüğe toplayabiliyorlar işte. Geçim biçimi deniz memesi avcılığı, balıkçılık ve kısmen toplayıcılık. Temel av hayvanları, şunlar bunlar. Yani bu şekilde aynen yine toplum düzenini aynı şekilde devam ettirmişler. İşte tabii bazı şeylere çok şaşırdım ama zamanıyla demek ki bir toplum düzeni vardı. Onlar oraya gittiğinde de bir şekilde gelenekler oturmuştu ki onun üzerine onlar devam etmişler. Biz de buradan devam etmişiz. Şeyleri var. Mesela onların da dilinden akna diye işte şu kayak kelimesi çok ilginç. Biraz sonra resmini göstereceğim. Bizim kayık dediğimizde onlar kayak diyorlar. Yani bu bildiğin işte denizde yüzdürülen küçük şey tekne var ya ona. Biz kayık diyoruz, onlar kayak diyorlar mesela böyle. Ana kelimesi çok ilginç. Bunun üzerinden ayrıca yeniden bir şey çıkarabilir miyim? Bu Japon halkı falan filan. Bunu ayrıca üstüne duracağım. Bu bambaşka yere gitti bu ana kelimesi. Ruhun anası da adı da ana. Yani ilk bu ateşin işte suyun, otun, çöpün ruhu var. Ruhu da ana ve bizi o ana yarattı falan gibi. Ana kelimesi de oradan gelme gibi dönüşümlü ama bir şey var. Bazı neşçilerde ata böyle yazıyorlar. Bazılarında böyle yazıyor filan. Ya böyle çok şey yani dediğim gibi ama bir Sibirya Türkçesiyle yani Yakut Türkçesi veya o Altay bölgesi Türkçesiyle birisi bir çalışma yapmış. Baktım o bir yerle bağlantı kurmuş. Bir Amerikalı bilim adamı. O grubun aklıma gelmedi ama Yenisey Nehri'nin kenarında baktım 200 kişilik bir grup yani. Onunla bağlantı kurmuş. Onlarla dili aynıdır falan gibi ama baktım o da şöyle Türklerin bir şeyi ama böyle 200 kişilik bir grup yani. O öyle bir şeyle bağlanıyor. Öyle bir çalışmada var. Bu kalabalık gruplardan bir tanesi de Anishinaabe grubu. Bunlar 500 bin kişi varmış. Yani demedim ya toplamı bunların 2 milyon kişi civarında. Bu Ottawa mesela başkentleri Ottawa ya onların bir boyu bu. O boyun adı filan. Bunlar da bu şekilde yaşıyorlar. Yani bu bu Amerika'nın hemen şeyine doğru. Şuralar Amerika'da kalan kısımlar tabii. Biraz karışacak işte. Yani buralarda kimler yaşıyordu filan onlar da önümüzdeki konferansın konusu olacak herhalde orta. Dil üzerinden şimdi. Dil üzerinden dedik ya 4-5 mesele üzerinden gittik. Kuzey Amerika yerli dillerin çoğu fiil merkezli. Yani aynen bizde olduğu gibi çok ekli. Yani siz öğrencileştiremediklerimizden misiniz? Yani çok ekli yapıya sahip. Tek bir sözcük, karmaşık bir cümle, yani bir sürü cümleyi tek bir sözcükle anlatabilecek durumda. Bu dillerde kişi, zaman, yön ve nesne bilgileri fiil üzerinde toplanıyor. Bizde de öyle. Yani onlara polisentetik dil diyorlar, bizimkine sentetik dil diyorlar. Sentetik dil yani başka dillerde kelimelerle anlatılan düşünceleri bizde eklerle anlatınca onun adı sentetik. İşte polisentetik de biraz daha işlek o ek açısından. Sözlü gelenek güçlü yani bizde olduğu gibi. Ayrıca çok dilde doğa, mekan, canlı tabiatla yaşadıkları için tabiat ağırlıklı. Kuzey Amerika yerli dilleri, Altay dilleri, ortak özellikleri, eklemeli dil olması, fiil merkezli yapı, zengin ek sistemi,
polisentetik yapı, bizdeki sentetik yapı, söz dizimindeki esneklik, işte nesne, özne, yer değişimi, isim fiil güçlü olması, durum, hal, yön bildiren eklerin önemi, zamirlerin fiile eklenmesi, anlam yolunda valla bu şekilde gidiyor. Yani dilde aşağı yukarı çok zaman geçmiş olmasına rağmen çok da birbirinden kopmamış sayılır. Kültüre geleceğim. Kültür olarak da bu bir kere şaman bunlar. Hepsi şaman. Yani sonradan Hristiyanlığı falan kabul edenler ayrı bir şey. Ama bal gibi bunlar şaman yani. Hiç işin şakası makası yok. Animizm ve şamanizm yani ikisinin şeyi. Toplumsal örgütlenme, akrabalık temeli, avcılık, balıkçılık aynen bizim gibi. Kültür sürekliliğinin anlayışı güçlü. Sanat ve sembolizm önemli. Kültür, tarih ve kimlik birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görüyorlar filan. Şimdi böyle şaşıracağınız böyle parça parça şeyler de aldım. Burası bir dağ arkadaşlar. Dağın adı Mount Turk. Türk Dağı. Nerede? British Columbia'sında, Kanada'da. Abi dağın adı Türk Dağı arkadaşlar. Yani bildiğiniz Türk Dağı. Kim gitti verdi? Nasıl verildi? Yani bana öyle geliyor ki 12 bin yıl önce gidenler verdi. Yani çünkü bir dağ şimdi nasıl olur da Türk Dağı olur? Diyeceksiniz ki bir tane olsa tesadüf diyeceğiz, geçeceğiz. Öyle değil. Öyle değil. Arkadaşlar bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu da Türk Mountain. Türk Dağı. Bu da Türk Dağı. Bildiğiniz Türk Dağı yani. Bu şimdi soy isimle ne alakası var, isimle ne alakası var bildiğiniz bu yani. Şimdi burada bitmiyor iş. Dağların, nehirlerin ismi, göl, nehir, dere, Lidl bilmem ne Türkot, filan falan üstten aşağı nehirler ve derelerin isimleri. Yığınla yani durursun bir caddeye isim verirsiniz bunu anlarım da yani bu tesadüftür şudur budur da bu kadar dağa taşa tepeye oraya buraya isimlerin bu kadar verilmiş olması kesinlikle normal değil. Bu ayrı bir hikaye. Ha bir Türk ismi olsa o da ayrı bir konu yani diyeceksiniz ki o da tesadüf olabilir. Kıyı ada adları falan Türkot adası şu ada bu ada işte Türk İsland yerleşim biliminde Türkay diye şey var ya, yer adı var ya, Türkay yani. Bildiğiniz Türkay yani. Yer adı bu yani. Bu. Ondan sonra Türkot diye yer var. Kentsel mekanlar ve yapılar, anıtlar var. İşte Türk kavşağı. Bunlar bazıları şeymiş böyle şehirlerin kenar mahallelerinde. Ona da baktım. Sonradan şehirleşme bizdeki gibi büyüyünce o bölgenin adını işte Türk mahallesi ise veya Türk köyü ise sonradan İşte mahallenin adı Türk Mahallesi oluyor ve kavşağın adı da Türk Kavşağı oluyor falan. Şimdi orada bitmiyor iş. Yani Ankara ismi de bu şekilde. Yani Ankara, demin anlattığımız Ankara Irmağı'ndan gittikleri buradan da belli adamların. Hadi orada tesadüf diyelim ama bir sürü Sibir adlı yer adları var filan. Sibir'i almış götürmüş adamlar yani. Hadi orada Altay diye yer var, Turan diye yer var. Yani bu artık size bırakıyorum yorumu. Çadırları, bu Amerikan çadırı. Evet, bildiğiniz Amerikalıların çadırı bu. Bizim şimdiki Kazak ve Kırgızların çadırının biraz şeyi. Gerçi Dukalara falan gittik geçen sene falan. Ben bu şekilde çadır çok gördüm Moğolistan'da falan. Birebir aynı yani. Birebir aynı. Yani hiç bir farkı yok. Bunların kayak dediği, bizim de kayık dediğimiz nesne. Bunlara fok balığının derisiyle falan kaplıyorlar falan. Bunun çeşitli şekilleri var ama şimdi motiflere bakın arkadaşlar. En fazla şaşırdığım şey bu. Motifler. Şimdi öyle bir şey ki adam bunu sembolizme de yüklemiş. Bunlar bildiğiniz Anadolu kilim motifleri. Yani gözünüz bakar bakmaz tanımışsınızdır zaten. Bunlar oradan çektim ben. Şimdi bir de dünya üstü var, altı var. Altına böyle yapmış, üstüne bakın. Yani burada da bir sürü aynen şamanik özellikleri kilimin üzerine sırmış gitmiş adam yani. Yani filan. O kadar yakınız yani. Şimdi bu ne ağaçları? İkide bir kelimeyi unutuyorum ben ya. Totem ağaçları. Totem direkleri. Arkadaşlar şu arkadaş bizim kurt. Yani ben hiç bunun şekli şüphesi yok bunun yani. Bu bizim arkadaş bu yani bu. Bu totem direkleri de niye yapılır? Mesela her ailenin bir totem direği vardır. Bu tarihini yazarlar. Bu şu şeydir. Atası bunun. Üstten aşağı dizerek gelir filan. Abi bu ailenin atası kurt ya.
Yani bu totem direklerinin esprisi şu, işte en üstteki en büyük dedesi üstten aşağı geliyor yaparak falan filan. Bu arkadaşın, bu ailenin en büyük atası, efendime söyleyeyim, kurt. Yani ne anlarsanız anlayın artık yani. Evet. Anlaşılıyor değil mi? Yani güzel anlaşılıyor, evet. Şimdi bir başka şey çıktı ortaya ben bu işlerle uğraşırken. Yaşar Çoruhlu hocam da olsaydı keşke. Yaşar Çoruhlu hocam çok büyük bir kurgan kitabı yazdı. Bir gün hocayla kapıştık. Kurgan kelimesi Türkçe ama tümülüs kelimesi Latince demez mi? Tabii yani hoca da bize daha önce bir ders vermişti. Bu Almanya'da bir dergim var benim, niye Türkçe değil adı falan diye. Dedim bak hocam şimdi bak. Tümülüs kelimesi nasıl Latince olabilir? Tümlemek, tümsek, tümüs. Efendime söyleyeyim. Ta Divan-ı Lugat Türk'ten beri, şuradan beri, buradan beri onlarca kelime var. Yani o kelime, sondaki os eki çok iddialı değilim ama s çokluk eki de olabilir. Yani o yükseltiler anlamında. Ama os eki Yunanca olabilir. Çok da bir şey diyemiyorum ona ama tümür kelimesi tamamıyla tümlemek falan var bizde işte parayı tümlemek, bozmak var, tümlemek var. Şimdi ne anlatacağım? Hoca yazmış, bu Maria bilmem kim diye bir kadın iddia ediyor. Bu kurganlar diyor Yamna'da önce, yani şimdiki Ukrayna bölgesinde Avrupalılar tarafından yapılıyor. Sonra bunlar yapan adamlar Altaylara çıkıyor, Altaylara öğretiyorlar, Altaylarda Türklere. Türkler de bunu sonra yapıyorlar. O Avrupalılardan öğreniyorlar kurganı falan diye. Bu Maria bilmem kim diye bir kadın, hanımefendi yazmış çizmiş yani. Şimdi buna mal bulmuş, mağribi gibi atlamış bütün Avrupalılar. Kurgan Avrupa'nın malıdır falandır filandır gibi. Arkadaşlar, aha Amerika kıtasında kurgan. Şimdi bu İskitlerle ilgili yalanın kuyruğu da çıktı mı ortaya? Bildiğiniz gibi falan değil. Geçen bir şey paylaştım. Tabii millet çok ağır konuşuyor da işte yorumlara kapattım. Twitter'dan baktınız mı bilmiyorum. Bu kurt postu giyen. Buraya almıştım bunu ama dur. Almışım yakın. Şimdi şu İskit parası. Kafada olay şu yani. Çizim bu. Bunlar Kaan gücünü falan simgeleyen falan birçok anlamı var da Kaan. Şimdi bu bir Türk geleneği. İskitlerde falan var ve İskit parası şu. Şu İskit parası. Şu amcayı da çektim ben. Kanada'da çektim. Başındaki kurt abi. Şimdi bu şekilde İskitlerin tarihine yeniden bir kere baktığımız zaman bu Avrupalıların yalanları bir temiz ortaya çıkacak yani. Tertemiz paketleyecek bir şey yapacağız. Buradan dönünce küçük bir operasyon geçireceğim. Eğer oturamayıp da böyle yüzüstü yatmak zorunda kalırsam geçirmiştim öyle bir 20 gün İskitlerin dilini yazdım. Öyle bir yazdım ki bizde de var hata. Yani dünyayı ikna edici çalışmalar yapmayınca tabii dünyada nalına mıkına vuruyor. Ben ama İskitlerin dilini yazdım. İlk önümüzdeki 6 ay içerisinde o da bir dergide. Ama toplayacağım kültürünü vesaire falan filan bunları da yazacağım. Şimdi buyurun ya bunun ne? Şimdi bu İskitler nasıl İrani olabilir? İran kültüründe kurt düşman demektir, karanlık demektir. Kesinlikle dost değil. Yani bir sürü olumsuz özellikler var. İranlı kafasına şunu geçirip de ortada dolanmaz yani. Mümkün değil o yani. Bu dünyaya bir bakış yani. Bu doğrudur, yanlıştır ama bizimki öyle bakıyor yani. Şimdi onu söyleyecektim. Yani bu İskitlerle ilgili hani bu bir pencere açacak öyle düşünüyorum şimdi. Bir ekol olacak. Bu İskitlerle ilgili çalışmalar bu açıdan yeniden gözden geçirilirse şu Avrupalıların tükürdüklerinde bir kere kurgan yani. Bu ne arıyorsa burada böyle yüzlerce kurgan var Amerika'da. Ya bu nasıl gitmiş olabilir 1500 lira kadar görüşmediler bunlar. Bu gördüğünüz kurgan nereden baksanız 3-4 bin yıllık kurgan yani. Sonuç olarak arkadaşlar çok yormadan bu konferansta neyi yaptık? Biz Amerika kıtasının yerli halklarının kökenini, arkeogenetik, tarih, dil, bilimsel ve kültürel veriler ışığında bütüncül olarak bir ele aldık. Bulgular Amerika yerlilerinin Sibirya kökenli topluluklardan türediğini ve bu göçün Bering üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Antik DNA verileri bu göçün yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda kültürel ve süreklilik taşıdığını, bir günde olmadığını, sürekli gittiğini gösteriyor. Dil incelemeleri özellikle eklemeli yapı, fiil merkezlilik ve sözlü anlatı geleneği bakımından dikkat çekici.
Tipolojik benzerlikler var. Kültürel açıdan avcı toplayıcı yaşam biçimi, doğa merkezli inanç sistemi, şamanlık dünya görüşü ortak unsurlar olarak öne çıkıyorlar. Arkeolojik bulgulardan hareketle, yer adlarından hareketle, bu verilerden hareketle sonuç olarak arkadaşlar bu Amerika yerlilerinin tamamına yakınının. Şimdi tamamı diyorum, bilimsel değil diyorlar o cümleyi ama ben bir başka şey var. Çeşitli iddialar var işte nedir İspanya'dan önce gelen veya falan filan diyorlar ama yok. Yani bu DNA üzerinden gittiğinizde böyle bir şey de görülmüyor. Varsa da sonra çıkar. Yani biz şimdi büyük bir bölümünün hatta çok büyük bir bölümünün Sibirya'dan bizde işte ortak bir kültür yaşadıktan sonra Amerika'ya gittiğini rahatlıkla söylüyor, altını çizerek belirtiyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz.